Kitchen for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazı sarması yapıyorum. Öncelikle bahçemden pazıları topluyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yedi adet küçük boy soğanı yemeklik doğruyorum. Sizin soğanlarınız büyük boysa 3-4 soğan sizin için yeterli olacaktır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Doğradığım soğanları tencereye alıyorum. Tencereye 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekliyorum. Üzerine 7-8 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Tencereyi ocağa alıyorum. Ara ara karıştırıyorum. İyice kavrulan soğanların üzerine 1 yemek kaşığı salça ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Çok lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. 3 su bardağı pirinç ekliyorum. Karıştırıyorum. Videolarımı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tuz ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Ardından karabiber ekliyorum. Biraz pul biber ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu nane ekliyorum ve karıştırıyorum. Ben sarmalara ve dolmalara özellikle naneyi çok yakıştırıyorum. 5 su bardağı su ekliyorum. Çok lezzetli bir tarif. Karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Pilavım kaynadı. Kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişireceğim. Pilavım hazır. Pilavım yarım saat kadar dinlendikten sonra karıştırıyorum.
Bu tarifi denediğinizde tarifin bağımlısı olacaksınız. Bahçeden topladığım pazıları videodaki gibi kesiyorum. Ardından damarlı kısımların ağza sert bir şekilde gelmemesi için bıçağın arka tarafıyla videodaki gibi dövüyorum. Topladığım bütün pazılara aynı işlemi uyguluyorum. Videolarımdaki tariflerimde evde olan malzemelerle değişik ve lezzetli yemekler çekmeye çalışıyorum. Kanalımı ziyaret ederek bu tariflere ulaşabilirsiniz. Siz, değerli takipçilerimin, beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Yıkadığım pazıları kaseye alıyorum. Üzerine kaynattığım sıcak sudan döküyorum. Pazılar çok nazik olduğu için sıcak suyun içerisine atmak yerine üzerine sıcak su dökmeyi tercih ediyorum. Pazıların her yerine su değmesi için ters çeviriyorum. Çok lezzetli ve çok kolay olan bu tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. Pazıları 1-2 dakika sıcak suda beklettikten sonra süzgeç yardımıyla leğene alıyorum. Beni bu video ile tanıdıysanız kanalımı ziyaret ederek diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Pazı yaprağını tezgaha seriyorum. Hazırlamış olduğum iç harçtan pazı yaprağının içerisine koyuyorum. Ardından pazı yaprağını sarıyorum. Diğer pazı yapraklarını da aynı şekilde sarıyorum. Dilerseniz bu tarifi çay saatleri için yapabilir. Dilerseniz akşam yemekleri için yapabilir. Dilerseniz de iftar sofraları için bu tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz. Çok kolay olan bu tarifi herkes kolaylıkla yapabilir. Bu tarifi denediğinizde tarifin bağımlısı olacaksınız. Videolarımdaki tariflerimde püf noktaların tamamını paylaşıyorum. Videolarımı ileri sarmadan tamamını izleyerek püf noktalara ulaşabilirsiniz. Pazı yapraklarını dövmeden önce pazı yapraklarının saplarını kesmiştim. Pazı sarmasının yanmaması için bu sapları tencerenin dibine yerleştiriyorum. Yerleştirmiş olduğum pazı saplarının üzerine sardığım pazı sarmalarını yerleştiriyorum. Pazı sarmalarının üzerine 1 çay bardağı su ekliyorum. Pazı sarmalarının üzerine 6 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum. Bütün pazı sarmalarının üzerine gelmesine özen gösteriyorum. Yıkadığım 1 adet limonu videodaki gibi dilimliyorum.
Dilimlediğim limonu pazı sarmalarının üzerine diziyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Tencereyi ocağa alıyorum. Sarmalarım kaynamaya başladı. Kısık ateşte pişireceğim. Sarmalarım hazır. Limon dilimlerini kenara alıyorum. Pazı sarmalarını tabağa alıyorum. Videolarımdaki tariflerim hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorumlarda tariflerim hakkındaki görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Tencerenin dibine koyduğum pazı saplarını tabağa alıyorum. Pazı saplarının üzerine limon sıkıyorum. Pazı saplarını bu sağlıklı yöntemle tüketebilirsiniz. Pazı sarmasının yanına yoğurt çok yakışıyor. Bu tarife hala bir şans vermediyseniz mutlaka vermelisiniz. Bu tarifi denediğinizde daha önce neden bu tarifi denemediğiniz için pişman olacaksınız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.